Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık bir seri haline getirmiş olduğumuz bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber 2022 yılında sosyal medyadan nasıl para kazanabilirsiniz, nasıl başlayabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Sizler için gerçekten çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir video olacak. Sosyal medyaya bir yerden başlayıp artık para kazanmak isteyen arkadaşlarımız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sizler için çok yararlı olacağının garantisini veriyorum. Ve bu arada aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sosyal medyanın 2020'de ve 2021'de ne kadar büyüdüğünü, ticari olarak sosyal medya platformlarının pazarının ne kadar büyüdüğünü, ne kadar çok para kazanıldığını, ne kadar çok para harcandığını hepimiz gördük. Ve 2022 yılında eğer başlayıp siz de para kazanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Neden? Çünkü 7'den 70'e elinde her akıllı telefon olan insan artık sosyal medyadan para kazanmaya çalışıyor. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki hayır, ama rekabet olabildiğince fazla. Bu yüzden hızlı olmanız ve bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Sizlere gerçekten çok iyi tavsiyeler vereceğim. Şimdi isterseniz hemen ilk tavsiyemizden başlayalım. En önemli tavsiyeyi birinci tavsiye olarak sizlere vermek istiyorum. Önerilme ihtimalinizin daha yüksek olduğu platformlara yönelmelisiniz. Ne demek istiyorum? YouTube ile başlamayın. Eğer sıfırdan başlıyorsanız, hiç takipçiniz yoksa, sizi tanıyan hiç kimse yoksa YouTube ile başlamayın. Evet, bunu çok net bir şekilde artık söyleyebiliyorum. Çünkü arkadaşlar artık YouTube'da sıfırdan başlayarak ilerlemek gerçekten çok zor. Ve sizi tanıyan hiç kimse yokken, hiç kitleniz yokken YouTube'da başlamak ve gelişmek çok zor. Bu yüzden öncelikle TikTok veya Instagram gibi önerilme şansınızın daha yüksek olduğu platformlara yönelmelisiniz ve oralardan başlamalısınız. Şimdi sizlere bir sorum olacak. TikTok'a sıfırdan başlayan bir kişi mi daha hızlı yükselir, yoksa YouTube'a sıfırdan başlayan biri mi? Ben size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ilk 100 takipçiye ulaşan kişi tabii ki TikToker olacak. Ve bu kişi elindeki 100 kişiyi kullanarak YouTube'da içerikler üretmeye başlayabilir ve YouTube'a sıfırdan başlamamış olur. En azından 100 takipçisini kendisini izlemeye yönlendirebilir ve YouTube'da da o şekilde gelişmesini sürdürebilir. O yüzden sizlere açık ve net bir şekilde söylüyorum. YouTube'a sıfırdan başlamayın, ama TikTok ve Instagram gibi yerlerden Reels'lar sayesinde veya TikTok'taki normal kısa videolar sayesinde daha hızlı bir şekilde kitlenizi büyütebilirsiniz ve o kitleyi YouTube'a çekebilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum ki YouTube bana kalırsa hala sosyal medya platformlarının en iyisi. Hem para kazanma açısından hem de markalaşma açısından bana kalırsa YouTube bir numara, ama en zor gelişilen yer de YouTube. Evet, şimdi isterseniz ikinci tavsiyemize geçelim. Kalite her şey değildir. Samimiyet ve sevgi içeren bir video, yüz binlerce lira para harcanmış bir videodan çok daha iyi olabilir. Günümüzde evet, bazı YouTuber'lar artık bir televizyon programından çok daha iyi kalitelerde videolar çekiyorlar. Ama siz sıfırdan başladığınızda böyle bir imkanınız olmuyor. Ve bana kalırsa hiçbir zamanda olmayabilir. Birincil önceliğiniz kalite değil, samimiyet ve sevgi olmalı. Mesela bugün birçok Twitch yayıncısına baktığımız zaman hala çok ama çok kaliteli yayınlar yapmasalar bile on binlerce kişi onları izliyor. Neden? Çünkü muhabbetleri çok iyi, samimiler ve takipçileriyle sürekli etkileşim halindeler. Bu yüzden arkadaşlar kaliteye çok önem vermek yerine, tabii ki kaliteye de önem verebilirsiniz, ama birincil önceliğiniz samimiyet ve etkileşim olmalıdır. Bunun örneklerini geçmişte çok gördük. Biliyorsunuz birçok televizyon oyuncusu, televizyon sunucusu YouTube'a girmeye çalıştı, YouTube'a içerik üretmeye çalıştı, ama YouTube'un samimiyetine, YouTube'un sevgisine, YouTube'un etkileşimine, YouTube'un işleyişine hakim olmadıklarından dolayı başarılı olamadılar. Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar para harcarsanız harcayın, YouTube'da bir yerlere gelebilmek için gerçekten samimiyet önemli arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen diğer tavsiyemize geçelim. Evet, artık günümüzde çok çalışmanın değil de akıllıca çalışmanın size para kazandırdığını
biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da ben bunu birçok videomda zaten açıkladım. Artık günümüzde arkadaşlar çok çalışmak değil, akıllıca çalışmak, akıllıca yatırımlar yapmak, akıllıca adımlar atmak çok daha fazla para kazandırıyor. Size tabii ki şunu söylemek istemiyorum. Hani içeriklerinize daha fazla kafa yorun, içerikleriniz için sürekli uğraşın, yeni ekipmanlar almak için uğraşın. Bunları yapmayın demiyorum. Ama gününüzün tamamını bir iş için harcarsanız o işten çok kısa bir süre içerisinde soğursunuz. Bunu gerçekten ben de tecrübe ettiğim için biliyorum arkadaşlar. Bir işe çok hevesli bir şekilde başlıyorum ve bütün günümü ona ayırıyorum. Bütün enerjimi ona harcıyorum. Ama daha sonrasında fark ediyorum ki ben o işten soğumuşum. Çünkü o iş için gerçekten çok kafa yorduğunuz zaman ve sürekli uğraştığınız zaman, sürekli onu düşündüğünüz zaman o işten soğuyorsunuz. Tabii ki YouTuber olmak için, TikToker olmak için veya Instagram fenomeni olmak için uğraşmanız, çabalamanız gerekiyor. Ama asla tüm gününüzü buna ayırmayın ve saatlerce bunun için uğraşmayın. Kendinize bir yapılacaklar listesi hazırlayın ve zamanınızı olabildiğince verimli kullanmaya çalışın arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum yıllardır ve işimden hiçbir zaman soğumadım. Çünkü akıllı adımlar atmaya özen gösteriyorum. Çok çalışmak yerine az ama öz çalışıyorum. Bunu sizin de yapmanız gerekiyor. Şimdi isterseniz hemen diğer tavsiyemize geçelim. Evet, diğer tavsiyemiz yine herkes için çok önemli diye düşünüyorum. Eğer yüzünüzü göstermeyecekseniz bu tavsiyeyi atlayabilirsiniz. Bu tavsiyede arkadaşlar, eğer amacınız fenomen olmaksa dış görünüş ve samimiyet çok önemlidir. Dış görünüşten kastım bu arada yakışıklı olmak veya güzel olmak değil. En azından kamera karşısına çıkarken arkadaşlar bakımınızı mutlaka yapın. Güzel kıyafetlerinizi giyin, kıyafetlerinizin ütülü olmasına özen gösterin. Yani kısacası kamera karşısına çıktığınız zaman arkadaşlar bakımlı olun. Çünkü gerçekten hani günümüzde kamera karşısındaki kişinin güzelliği veya yakışıklı olması izleyicileri daha fazla ekrana kilitliyor diyebiliriz. Tabii ki bazı istisnalar olabilir. Burada da işin içine tabii ki samimiyet giriyor arkadaşlar. Asla şunu söylemek istemiyorum, güzel veya yakışıklı değilseniz izlenmezsiniz demiyorum. Ama en azından kamera karşısına geçtiğiniz zaman bakımlı olmanız, güzel görünmeniz bence gerekiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen diğer tavsiyemize geçelim. Diğer tavsiyemiz de arkadaşlar, fark ettiyseniz son zamanlarda sosyal medya platformlarının birçoğu kısa videolara çok önem gösteriyor. Mesela YouTube şimdi Shorts çıkardı. Instagram Reels çıkardı. Diğer artık başka platformlarda bir şeyler var mı onu bilmiyorum ama mesela TikTok var. TikTok bunların tabii başında geliyor. Bu yüzden kısa videolar şu anda arkadaşlar dünya çapında güzel bir gündem oluşturmuş durumda. Bu yüzden eğer sosyal medyaya başlıyorsanız, sıfırdan başlayacaksanız kısa videolarla alakalı bir konsept oluşturabilirsiniz. Bir içerik oluşturabilirsiniz. Bu dikey formatta kısa videolar bence gelecekte de çok fazla önem gösterilen videolar olacak. Bu yüzden bu formattaki videolara alışmanız gerekiyor. Aynı zamanda sosyal medya platformları da bu kısa videolar için gerçekten büyük teşvikler hazırladı. Son zamanlarda zaten biliyorsunuz, zaten görmüşsünüzdür büyük bir ihtimalle. YouTube 100 milyon dolar değerinde arkadaşlar YouTube Shorts fonu hazırladı ve Shorts içeriği üreten içerik üreticilere her ay belli miktarda para ödüyor. Yani olay gerçekten büyüme aşamasında, platformlar kendi aralarında rekabet etmek için teşvikler hazırlıyor. Bana kalırsa kısa videolar hazırladığınız zaman 3 platforma da videolarınızı yükleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey ve 3 platformdan da para kazanma ihtimaliniz artıyor. Artık Instagram para kazanma modeli getirir mi onu bilmiyorum ama YouTube'da ve TikTok'ta bence kısa bir zaman sonra Shorts videolardan da, kısa videolardan da para kazanma mutlaka gelecektir. YouTube'dan şu anda dolaylı bir şekilde kazanabiliyorsunuz ama henüz kısa videolardan para kazanma aktif değil. Ama bence platformlar bunun peşini bırakmayacaktır. O yüzden bence sizler de kısa videolarla alakalı kendi planınızı yapın. Evet, bir sonraki tavsiyemiz de arkadaşlar, takipçilerinizi müşteri olarak değil, arkadaşınız olarak görmeye çalışın. Burada ne demek istiyorum? Belki bazılarınız şu anda anlamışsınızdır ama son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var. Instagram'a girdiğim zaman arkadaşlar sürekli sayfaların veya bloggerların, influencerların yukarı kaydırlı veya link paylaştıkları storyleri görüyorum.
Bu gerçekten hani çok abartı bir şekilde artık yapılmaya başlandı. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Artık her storiesine reklam alan influencerlar var. Bu bana gerçekten çok itici geliyor ve bunun yapılmaması bence çok daha iyidir. Yani bulduğunuz her fırsatta takipçileriniz üzerinden para kazanmaya çalışmayın. Bu sizin hem güvenilirliğinizi azaltır hem de anlık bir para kazanma hevesiniz nedeniyle takipçi artışınız yavaşlayabilir. Bunu kendi gözlerimle gördüğüm için sizlere de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Eğer parayı ikinci plana atabilirseniz geliriniz daha kalıcı olur. Daha uzun ömürlü para kazanabilirsiniz. Yani kısacası takipçilerinizi müşteri olarak değil, arkadaşınız olarak görmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman zaten para kendiliğinden gelecektir. Hiç merak etmeyin. Hesabınız büyüdükten sonra zaten para her türlü geliyor. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım tavsiyelerimi beğenmişsinizdir. 2022 yılında sosyal medyadan para kazanabilmek için, sosyal medya hesabınızı büyütebilmek için yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenler neler? Bunları sizlerle beraber paylaştım ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.